Herkese merhaba. Şimdi hepimizin yaptığı, hatta belki de şu an sırf ben bahsettiğim diye aklınıza gelen bir şey konuşacağız. Esnemek. Ama durun, herhangi bir esnemeyi değil. Hani şu birini görünce dayanamayıp bizim de yaptığımız o gizemli, bulaşıcı esnemeyi. İşte bugünkü temel sorumuz da tam olarak bu. Neden birinin esnediğini görünce, duyunca ya da sadece aklımıza getirince bile anında esnemeye başlıyoruz? Bu kadar basit görünen bir refleksin arkasında ne yatıyor olabilir? Gelin bu sır perdesini birlikte aralayalım. Haydi en başından başlayalım ve en bilinen efsaneyi bir çırpıda çürütelim. Hepimize ne öğretildi? Esnemek, vücudun daha fazla oksijene ihtiyacı olduğunda olur, değil mi? Ama araştırmalar gösteriyor ki durum hiç de öyle değil. İster daha fazla oksijen soluyun, ister karbondioksit, esneme sıklığınız hiç değişmiyor. Yani bu oksijen meselesi, o şüpheliyi listeden silebiliriz. Peki, madem oksijen değil, o zaman ne? İşte şimdi asıl soruşturmamız başlıyor. Şunu bilmek önemli. Bulaşıcı esneme dediğimiz şey sadece bize özgü değil. En yakın akrabalarımız olan şempanzelerde bile görülüyor. Yani bu oldukça köklü bir olay. Önce bir terimleri netleştirelim ki aynı şeyden bahsedelim. Bir var spontane esneme. Hani yorgunken, sıkılmışken kendiliğinden gelen o esneme. Ama bizim bugün konuştuğumuz şey bu değil. Bizim konumuz bulaşıcı esneme. Yani tamamen başkasını görünce, duyunca tetiklenen, adeta bir yankı gibi olan o esneme. Elimizdeki ilk büyük şüpheli, yani ilk teori şu: ya bulaşıcı esneme, empatinin ilkel bir şekli ise, yani aslında sosyal bağlarımızın gizli bir sinyali ise, düşünsenize. Bu empati teorisinin temelindeki fikir aslında çok basit. Çevremizdeki insanlarla bir bağ kuruyoruz ya, işte onların ruh halini anlama, yansıtma yeteneğimizle ilgili bir şey olabilir bu. Yani biri esnediğinde biz aslında bilinçsizce onun yorgunluğunu, o anki durumunu anlıyor ve adeta onunla paylaşıyor olabiliriz. Ve bu teorinin sağlam bir bilimsel dayanağı da var. Ayna nöronlar. Bu hücreler inanılmaz. Bir başkasını bir şey yaparken gördüğünüzde beyninizde sanki o şeyi siz yapıyormuşsunuz gibi aynı yerler çalışmaya başlıyor. Hani birinin canı yandığında sizin de içiniz bir tuhaf olur ya, işte o. Bu mekanizma esnemeyi neden bu kadar kolay kaptığımızı çok güzel açıklıyor olabilir. Bu sosyal bağ olayını destekleyen harika bir çalışma var. Bakın, araştırmacılar ne bulmuş? İnsanların esnemeyi bir yabancıdan çok arkadaşlarından veya ailesinden kapma ihtimali çok daha yüksek. Ama asıl bomba ne biliyor musunuz? Bu deneyde esnemeyi görmüyorlar bile, sadece duyuyorlar. Bu bile yetiyor. Bu da bize gösteriyor ki bu işin içinde duygusal bir yakınlık var. Tamam, empati teorisi kulağa çok mantıklı geliyor, değil mi? Ama bilimde işler hiçbir zaman bu kadar basit değildir. Her zaman bir acaba vardır. Peki ya esnemenin sebebi sosyal bağlarımız değil de çok daha basit, çok daha temel bir şeyse, yani doğrudan beynimizin kendi içindeki bir mekanizmaysa? İşte geldik ikinci şüpheliye. Bu teoriye termoregülasyon, yani ısı düzenleme teorisi deniyor. Olay şu: esnemek aslında beynimizin bir nevi kliması olabilir. Yani beynimiz fazla ısındığında esneyerek onu soğutuyoruz. Nasıl mı? O derin nefesle içeri giren serin hava ve çenenin gerilmesiyle artan kan akışı beyni soğutmaya yarıyor olabilir. Tıpkı bir araba radyatörü gibi. Ve bu teoriyi destekleyen gerçekten çok akıllıca bir deney var. Dinleyin şimdi. Katılımcıların alnına sıcak bir torba koyuyorlar ve onlara esneme videosu izletiyorlar. Sonuç, %41'i esniyor. Sonra aynı deneyi alnına soğuk bir torba koyarak tekrarlıyorlar. Bu sefer esneyenlerin oranı sadece %9'a düşüyor. İnanılmaz, değil mi? Sadece alnı biraz serinletmek bulaşıcı esnemeyi neredeyse tamamen durduruyor. Ama durun, dahası var. Bir başka deneyde sonuçlar daha da çarpıcı. Katılımcılara sadece burnunuzdan nefes alın diyorlar. Başka hiçbir şey yok. Ve sonuç, bulaşıcı esneme oranı %0. Kimse esnemiyor çünkü burundan nefes almak da beyni soğutan bir eylem. Bu da termostat teorisini epey güçlendiriyor açıkçası. Evet, şimdi durum iyice karıştı. Bir yanda güçlü bir empati teorisi, diğer yanda çok ikna edici beyin soğutma deneyleri var. Tamam, cevap bu diyecekken, durun bakalım. Soruşturmayı daha da ilginç hale getiren yeni bir ipucu daha ortaya çıkıyor. Hani en başta empati teorisi ne kadar da güçlü duruyordu, hatırlıyor musunuz? Ayna nöronlar, yakınlarımızla daha çok esnememiz falan. Peki ya bu teori aslında göründüğü kadar sağlam değilse?
İşte bu noktada Duke Üniversitesi'nde yapılan devasa bir çalışma devreye giriyor. Yüzlerce insanı incelemişler ve sonuç şu: bulaşıcı esnemeyle bir kişinin empati seviyesi arasında kayda değer bir bağlantı yok. Evet, bulamamışlar. Bu da tabii ki empati teorisine büyük bir darbe. Peki bu dev çalışma ne buldu derseniz, bulaşıcı esnemeyi etkileyen tek bir önemli faktör bulmuşlar: yaş. Yaşlandıkça daha az esniyoruz, o kadar. Ama işin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Yaş faktörü bile esnemenin sadece %8'ini açıklayabiliyor. Geriye kalan o kocaman %92'lik kısım hala tam bir gizem. Şimdi bir düşünelim. Elimizde birbiriyle çelişen gibi görünen bir sürü kanıt var. Bir tarafta sosyal bağlar, diğer tarafta beyni soğutma mekanizması. Bir de empati bağının o kadar da güçlü olmadığını söyleyen araştırmalar. Peki ya doğru cevabı bulmak için yanlış soruyu soruyorsak? Ya bu iki teori aslında rakip değilse? Belki de hikaye şöyle gelişti. Esnemek, en başta milyonlarca yıl önce sadece beyni soğutmak için var olan basit, fizyolojik bir refleksti. Yani bir hayatta kalma mekanizmasıydı. Ama zamanla sosyal canlılar haline geldikçe bu refleks farklı bir anlam kazandı. Grup içindeki herkesin aynı ruh halinde olduğunu göstermek, bir nevi "hey, ben de yorgunum" sinyali vermek ve sosyal bağları güçlendirmek için bir iletişim aracı haline geldi. Yani temelde fizyolojik bir olay, sonradan sosyal bir anlam kazanmış olabilir. İkisi bir arada. Gördüğünüz gibi bu kadar basit bir eylemin arkasındaki gizem hala tam olarak çözülebilmiş değil. Bulaşıcı esneme belki de hem biyolojimizin hem de o karmaşık sosyal doğamızın kesişim noktasında duruyor. O yüzden bir dahaki sefere birini görüp esnediğinizde kendinize şu soruyu sorun: beynim mi serinlemeye çalışıyor, yoksa farkında bile olmadan o kişiyle görünmez bir bağ mı kuruyorum? Cevap büyük ihtimalle ikisi de.